Değerli izleyicilerimiz, gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Avustralya'dan çok önemli haberlerimiz var. Avustralya'da bildiğiniz üzere gündem koronavirüs. Koronavirüsle ilgili olarak maalesef vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Önce Avustralya'daki genel duruma bakalım. Ardından da Avustralya'daki son dakika gelişmeleri, en son haberler neler, bunları sizlere aktarmaya çalışalım. Değerli izleyicilerim, eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre son 24 saatteki en fazla yeni vaka sayısı 1838 kişinin Covid-19'a yakalanmasıyla aylardır yürürlükte olan tam kapanma yasaklarını hafifletmeye hazırlanan Victoria eyaletinde kaydedildi. Evet, nerede kaldırmaya çalışsalar bu koronavirüsle ilgili tedbirleri oralar patlıyor. Geçtiğimiz hafta yasakların hafifletildiği eyaletlerinden biri olan Yeni Güney Galler'de Avustralya başkent bölgesinde 33 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulmasıyla ülkedeki günlük vaka sayısı 2172 olarak kayıtlara geçti. Avustralya'nın diğer eyaletlerinde yeni vaka görülmezken, virüsten de can kaybı yaşanmazken Yeni Güney Galler'de 10, Victoria'da 7 kişinin daha ölmesiyle ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1532 olarak açıklandı. Yeni kaydedilen vakalarla Avustralya'da 143.172 kişi Covid-19'a yakalanırken ülkedeki 28.851 aktif vakadan 310'u yoğun bakımda olmak üzere 1494 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. Victoria Eyalet Başbakanı Dalian Andreas, eyaletteki yaklaşık 2,5 aydır devam eden tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağının 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı. Covid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının planladıklarından daha önce %70'e çıkacağını belirten Başbakan Andreas, bu nedenle 26 Ekim'de sona ermesini takvime bağladıklarını, tam kapanmanın kaldırılmasını öne aldıklarını söyledi. Hafifletilen kısıtlamalara göre eyaletin başkenti Melbourne'de seyahatlerdeki kilometre sınırlaması kaldırılırken eyalet kırsalına ve diğer kentlere girişlere izin verilmeyecek. Aşının 2 dozunu da yaptıranların günde bir kez evlerde 10, açık alanlarda 15 kişiyle buluşmasına izin verilirken yeniden açılacak iş yerleri sosyal mesafe kurallarına riayet ederek aynı anda 20 müşteriye hizmet verebilecek. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki testlerin sonucuna göre ikisi ülkeye dönenler arasında olmak üzere 53 kişiye Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı. Ülkede toplam 642 aktif vaka bulunduğunu belirten Sağlık Bakanlığı bunlardan 5'i yoğun bakımda olmak üzere 29 kişinin hastanede tedavi edildiğini de belirtti. Bugüne kadar 4991 Covid-19 vakası görülen Yeni Zelanda'da virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti. Evet, Yeni Zelanda Covid-19'da iyi mücadele etti diyebiliriz. Değerli izleyicilerim, koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki Victoria'lı bir genç hayatını kaybetti. Bakalım detaylar neler? Victoria eyaletindeki hastanelerde bulunan vaka sayısı gitgide yükselirken gece boyunca Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenler arasında 15 yaşındaki bir gencin de olduğu belirtildi. Yetkililer yapmış olduğu açıklamada genç kızın ölümüyle alakalı net bir açıklama yapmazken kızın çeşitli sağlık sorunları bulunduğu ve virüsün bir şekilde kendisine bulaştığını söyledi. Yapılan açıklamada 15 yaşında bir genç maalesef aramızdan ayrıldı. Bu kısımda başka sağlık sorunları olduğuna inanıyoruz ancak kendisi pozitif bir vakaydı ifadelerini kullandı. Yetkili, aramızdan ayrılışı bizim için çok üzüntü verici ve trajik bir olay. Bu konu üzerine yorumumuz yok ancak vefat eden gencin ailesi başta olmak üzere özellikle son 24 saatte Covid yüzünden hayatını kaybeden diğer tüm vatandaşlarımızın yakınlarına derin üzüntülerimizi belirtmek isteriz dedi. Yetkili şu an hastanede yatan 798 kişinin olduğunu ve bunun gözle görülür bir artış olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan vakaların 163'ü yoğun bakımdayken bunların 160'ının solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı. Hastanede bulunan kişilerin %89'u tam doz aşılarını yaptırmamış kişiler olduğu ifade edildi. Yoğun bakımdaki hastaların ise %96'sı ise 2 doz aşısını yaptırmayan kişilerden oluşmakta denildi. Yine yapılan açıklamaya göre son 24 saatte vaka sayılarında ciddi bir sıçrama olduğu ve son 10 gün ile 14 gündeki vaka artışlarını yansıtan önemli bir durum olduğu ifade edildi. Evet, Victoria'da ciddi bir durum söz konusu.
Değerli izleyicilerimiz, Avustralya'da bu kadar da olmaz dedirten bir haber var. Bir kadın kendisini doktor olarak tanıttı ve sahte test sonuçları ortaya çıkardı. Evet, bakalım detaylar neler? Gold Coast'ta bir kadın kendini doktor olarak tanıtarak yüzlerce sahte Covid tıbbi muafiyet sertifikası dağıttığı iddia edildi. Sayının daha da artacağı ifade ediliyor. Polis 46 yaşındaki kadının Labrador'daki evine arama emri çıkardıktan sonra kadını tutuklayıp sahte sağlık personeli ünvanı çıkarmasından ötürü 5 defa kimlikte, sahtecilikte suçladı. Polisin iddiasına göre kadın 600'den fazla sahte Covid muafiyet sertifikası dağıttı. Polisin raporuna göre zanlı internet üzerinden video kanalı ile ülkenin dört bir yanında bulunan kişilerle iletişime geçti. Tutuklanmasının ardından polise gelen aramalar başka kişilerin de kadınla iletişime geçtiğini doğruladı. Queensland polis ekibi yapmış olduğu açıklamada kadının yasa dışı yollarla hareket ettiğine dair bir fikrinin olmadığı ve zanlı tarafından verilen muafiyet sertifikalarının geçerliliğinin olmadığına dair açıklamada bulundu. Polis kadınla iletişime geçen kişilerin kendilerine başvurmasını istedi. Evet, koronavirüs yeni sahtekarları, dolandırıcıları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avustralya'da yasaklar nedeniyle aile bireylerinin bir kısmı maalesef bir araya gelemiyordu. Şimdi Başbakan'dan bununla ilgili olarak sevindirici bir haber var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başbakan Scott Morrison yapmış olduğu açıklamada ülkedeki birçok kişi için iyi haberleri olduğunu belirtti. Gazetecilere verdiği demeçte bu ailelerine kavuşmak isteyen ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların ve sakinlerin büyük bir müjdeyle karşılaşacağı haber açıklamasını yaptı. Genel Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlamalarında ebeveynler aile bireyleri olarak tanımlandığı için bu kişilerin Avustralya'ya girişlerine izin verilmemekteydi. Yeni Güney Galler eyaletinin yeni düzenlemelerine göre 1 Kasım'dan itibaren tam doz aşılarını yaptıran ebeveynlerin Sydney'e girişlerine artık bir engel bulunmayacak. Buna ek olarak otel karantinası da ortadan kaldırılacak. Başbakan Morrison bunun Avustralya sakinleriyle vatandaşları için bir hak olduğunu ve diğer eyaletlerle bölgelerdeki durumlar için yönetim kademelerine tavsiyelerde bulunduğunu vurguladı. 18 aydır süren Covid-19 salgınının getirdiği kısıtlamalar doğrultusunda ebeveynlerin birinci dereceden aile ferdi sayılmamasından ötürü birçok Avustralya sakini ciddi sorunlarla karşılaşmıştı. Çocuk sahibi olan çok sayıda anne ve baba kendi ebeveynleriyle tekrar bir araya gelememesini çok can sıkıcı bir durum olarak nitelendiriyordu. Bu sorunlar geçtiğimiz Ağustos ayı başta olmak üzere halk arasında büyük bir tepkiye neden olmuştu. Başbakan Morrison'un tarafından yapılan açıklama pek çok kesim tarafından sevinçle karşılandı. Değerli izleyicilerimiz, Avustralya tarihinin en çok ele geçirilen uyuşturucu haberi var şimdi sırada. Melbourne'de bir konteyner içine saklanan yaklaşık 140 milyon dolar değerindeki uyuşturucu Avustralyalı yetkililer tarafından ele geçirildi. Malezya'dan Melbourne'e gönderilen ve konteyner içine saklanmış halde bulunan 140 milyon dolar değerindeki uyuşturucu Avustralyalı yetkililer tarafından ele geçirildi. 450 kilogram ağırlığındaki bu uyuşturucunun Avustralyalı ekipler tarafından tespit edilen en büyük sevkiyat olduğu belirtildi. Uyuşturucunun konteyner içinde kiremitlere saklanması sonucu Malezyalı bir kişi tutuklandı. Avustralya sınır gücü görevlileri uyuşturucu içeren ve belirgin kırmızı markası olan 1290 paket tespit etti. Müfettişler konteyner içindeki uyuşturucuyu aldıktan sonra konteynerin Melbourne havaalanı yakınındaki Tullamarine yakın bir sanayi bölgesine gönderildiğini tespit etti. Daha sonra Malezyalı bir kişi tutuklandı. Avustralya Federal Polisi uyuşturucunun varış noktasını bulmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Soruşturma kapsamında 3 farklı mülke daha operasyon düzenlendi. Değerli izleyicilerimiz, yapılan açıklamaya göre ele geçirilen bu uyuşturucu sayesinde 225 kişinin yaşamını kurtardıkları belirtildi. Piyasada dolaşan her 2 gram uyuşturucu bir kişinin ölümüne sebep olmakta. Kişiler bu uyuşturucuyu tüketiyorlar ve içinde bulunan maddelerin kendilerine ne tür bir zarar vereceğine dair herhangi bir fikirleri yok şeklinde polis yetkilisi açıklama yaptı. Bunun yanı sıra Avustralya vatandaşı olmayan Malezyalı kişinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı da ifade edildi. Değerli izleyicilerim, benzerine çok az rastlanır bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağım. Yeni Zelanda'da resmi görevi şehrin büyücüsü. Evet, bu adamın işine son vermişler. Bakın detaylar neler.
Yeni Zelanda'nın 23 yıllık resmi büyücüsü 23 yıllık hizmetinin ardından sözleşmesinin yenilenmemesi sonucu görevinden ayrıldı. Büyücü dünya üzerinde bir resmi kurum tarafından atanmış ilk ve tek meslek erbabı olarak biliniyor. Gerçek ismi Van Blackburn Channel olan 88 yaşındaki adam Christchurch Şehir Konseyi tarafından neredeyse çeyrek asırdır şehri büyücülük ve büyücülük benzeri hizmetler yoluyla tanıtmak amacıyla çalışıyordu deniliyor. Yıllık 16 bin dolar kazanan büyücünün bugüne kadar verdiği hizmetler karşılığı kazandığı meblağ 368 bin dolar olarak açıklandı. İngiltere'de doğan büyücü 1976'da Yeni Zelanda'ya taşındı ve topluma açık yerlerde büyücülük gösterileri yapan bir performans sanatçısı olarak hayatını kazanmaya başladı. Şehir konseyi o günlerde bu gösterileri yasaklamak istedi ancak halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. 1982 yılında Yeni Zelanda Sanat Galerisi Direktörlüğü bu kişiyi yaşayan sanat eseri ilan etti. 1990 yılında ise o dönemin Başbakanı Mike Moore tarafından bu kişinin Yeni Zelanda'nın resmi büyücüsü ilan edilmesi teklif edildi. Evet, artık Yeni Zelanda'nın resmi büyücüsü yok. Sanıyorum çok ama çok üzüldük. Evet değerli izleyicilerim, bizi uzaklardan, Avustralya'dan izleyen herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizlerden ricam, eğer bu yayınımızı beğendiyseniz mutlak surette yayınımıza bir like atmanız ve kanalımıza abone olmanız, gündeme getirilmesini istediğiniz konuları da mutlak surette bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere lütfen iletin. Gerek ana vatanımızdan gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.